Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz analizlere sizlerle birlikte bugün de bir yatırım tavsiyesi vermeden devam edeceğiz. Klasik olarak FED toplantısından sonra genel manada bir toparlanma ve bir yükseliş bekliyorduk. Bu kademeli bir şekilde devam ediyor. Şu an için hala Bitcoin'in ezici bir hakimiyeti söz konusu. Ama buna rağmen ayrışabilen coinlerde hala güzel hareketlikler görebiliyoruz. Ve burada son bir haftadır yapmış olduğum paylaşımlarda özellikle zaten buna dair paylaşımlarda bulunuyorum sizlere. Ve en son her şey yeni başlıyor diye bir video paylaşmıştım. Bence bunu tekrar izlerseniz sizlerin büyük faydasını olur. Çünkü arkadaşlar FED dışında dünyada gelişen olaylar dışında sadece tekniksel veriler dışında baktığımız zaman bile bazı partiler bizlere bu olayın olabileceğini gösteriyordu ve bu doğrultuda hareketlikler devam ediyor. Şimdi Bitcoin'e geleceğim. Bitcoin'de kullanmış olduğumuz kanalı hala takip ediyoruz ve kanal mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Önemli özelliklerden birisi 100 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Bitcoin 100 günlük hareketli ortalamayı kırdı. Retestini gerçekleştirdi ve bugün hareketine tekrar devam ediyor. En son 100 günlük hareketli ortalamayı arkadaşlar Aralık ayında geçmiştik aşağı yönlü ve tekrardan üstüne atmayı başarabilmesi önemli. Burada benim için söylemiş olduğum şey şuydu. 41.500 bölgesi üzerinde tutunabilmesi kıpırdanmaları getirir. 45.500 bölgesinin üzerindeki bir hareketlilik de arkadaşlar sert yükselişleri akabinde getirecektir. Bu önemli bir detay. Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlar bakın günlükte düşen bir trend var. Biz bunu 4 saatlikte kırdık. Öncelikle bunu hemen sizlere göstereyim. Bakın 4 saatlikte düşen trend kırılımı söz konusu. Kanalın orta bölgesi kırılımı söz konusu. Yani şurada şu görmüş olduğumuz bölgeleri birleştirdiğimiz zaman burada düşen bir trendin çok net bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Retest için tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgelere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 43.300 bölgelerine. Burada günlükte özellikle göstermek istediğim altın bir bölgeye geldiğimizi göstermek istiyorum sizlere. Özellikle arkadaşlar grafiği günlük bazda takip ederken altın bir bölgeye geldiğimizi göstermek istiyorum sizlere. Nedenine gelirsek. Şimdi düşen trend açısından günlük bazda bu bölgenin kırılması önemli. 42.519 bölgesi revize etmiş olduğum bir direnç bölgesiydi. Bu alan kırıldı retestten sonra hareket başladım. Burada aynı zamanda kullandığım indikatör bakın şurada yeşil bir çizgi görüyorsunuz. Bu çizgi arkadaşlar tam olarak nereyi gösteriyor bize? 43.400 bölgesini gösteriyor. Ve düşen trend de bu bölgeden geçiyor. Yani eğer biz günü bu bölge üzerinde kapatmayı başarabilirsek bu gerçekten mükemmel olacaktır diye düşünüyorum. En azından kısa vade için. Bu bölgelerden sonra eğer 44.000'in üzerinde bir kapanış görürsek şu anda olduğu gibi mesela 43.944'lerde yarın retest için tekrardan bir geri çekilme yani bu kırılan bölgenin tekrardan test edilmesi anlamını taşır. Bu yüzden ayrışabilen coinlerde sert hareketler görebilme ihtimalimiz olur. Bu yüzden BTC volatilitesini eğer çok yükseltmezse düşüş açısından yarından sonra da bugün de olduğu gibi yarın özellikle de altcoin'lere biraz daha fırsat sunabilir diye düşünüyorum. Şu an için 4 saatlikte bu alan kırıldı arkadaşlar ve retest için bir geri çekilme yaşanabilir. Hala bir geri çekilme gelmedi, bu önemli. Tabii ki illaki kırdıktan sonra kesinlikle retest gerçekleştirecek diye bir kaide söz konusu olamaz. Ama 4 saatlikte dediğim gibi 43.300 bölgelerine kadar yapabileceği bir geri çekilme normal kabul edilir. Buradan da bunu belirtmek istedim. Bitcoin bu saatten sonra özellikle kanalın orta bölgesi şu saatten sonra 41.500 bölgesi kısa vadede bu alana dikkat etmemiz gerekiyor ama benim için artık bu saatten sonra günlükte şu görmüş olduğumuz birinci alanımız neresi? 42.000 bölgesi arkadaşlar. Bu bölge altında günlükte kapanış görmediğimiz sürece altcoin'lerdeki hareketlilik kaldığı yerden devam edecektir. Bu süreçte coin takip ederken dikkatli olmanız gerekir. Neden dikkatli olmanız gerekiyor? Seçmiş olduğunuz coin yükselmediği zaman durmadan coin değiştiriyorsunuz. Tam yükselmiş coin'i gidip alıyorsunuz. Akabinde siz seçmiş olduğunuz coin'i sattığınız zaman öbür coin'i aldığınız anda kendi coin'iniz yükselmeye başlıyor. Bu yüzden disiplinli ilerlemek her zaman önemlidir. Ayrışabilen coinlerin bulunabilmesi tekniksel veriler ışığında çok önemlidir. Bunu her defasında dile getiriyorum. Bu süreçte de burada zaten yüzlerce coin'i sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyorum burada. Bugün de paylaşacağım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar hala ayrışabilen coinler söz konusu. Örneğin dün LRC'de haber kaynaklı bir hareket varken bugün görmüş olduğunuz gibi AXS'de enteresan bir hareketlik var ve günlükte görmüş olduğunuz gibi 100 günlük ortalamayı denemiş ve bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer 66 bölgesi üzerinde bir kapanış görürsek AXS'yi takipte bulunabilirsiniz. Ama burada tabii ki 70.90 bölgesinin de çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bunun için arkadaşlar bakın AV'de bir hareketlilik söz konusu. Biz FED toplantısından sonra özellikle de katıldaki arkadaşlarla birlikte AV'yi yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Ve
ve gerçekten güzel bir hareketlilik yakaladık. Hala da takibimizde. Şu görmüş olduğunuz bölgelerde belli bir süre konsolide oldu ve burada bir bayrak flama formasyonu oluşturdu. Bunu da kırdı ve aynı şekilde hareketliliğine devam ediyor. Şu görmüş olduğumuz bölge özellikle 173 bölgelerinde 174 bölgelerini özellikle kırabilirse akabinde tekrardan yoluna devam edebilme ihtimali söz konusu olabilir. Sizler de takip ediyorsanız şöyle 164 bölgesi 160 kısa vade ama 155 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz. Buradan file geçmek istiyorum. En çok sorulan coinlerden birisi. Günlükte önemli bir kırılım ve retest var arkadaşlar. Bu gerçekten es geçilmemesi gereken bir durum aslında. Ve şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra 100 günlük hareketli ortalamayı test etmek isteyebilir. Bu alanlardan sonra gelişecek bir hareket arkadaşlar %27'lik bir hareket gerçekleştirebilir. Görmüş olduğunuz gibi hem düşen trend açısından bir kırılım söz konusu hem de kullandığım indikatörün kırılımı ve retesti söz konusu bugün arkadaşlar. Bu yüzden yarından sonra bana göre file biraz dikkat etmek gerekiyor. Enteresan hareketler görebileceğimiz coinlerden birisi o. Fil takip edilecekse de arkadaşlar 18 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Burada sol ve mana istenmişti. Mana'ya gelelim. Arkadaşlar Mana'da düşen trend kırılmaya çalışılıyor. Şu an için kırılmış durumda değil. Bu yüzden Mana'da özellikle de 2.68 bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. 4 saatlikte bir Tobo kırılımı söz konusu. Bakın şurada sol omuz, burada baş, burada sağ omuz bölgesi kırılımı gerçekleşmiş. Daha önceki videoda Matik'ten bahsetmiştim sizlere böyle ve Matik harika bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Burada da arkadaşlar özellikle de burada bir kırılım söz konusu ama düşen trend ve yatay direnç bölgesinin kırılabilmesi için 2.68 bölgesi üzerindeki kapanışların dikkatli takip edilmesi gerekiyor. AV ile birlikte yakın takip etmiş olduğumuz coinlerden birisi de Solano arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde sol hareketine devam ediyor. Ve gerçekten çok kısa bir stopla beraber takip etmiş olduğumuz bir coindi ve gerçekten mükemmel bir şekilde hareketine devam ediyor. Burada 100 psikolojik alanı önemlidir ve bu alanı 4 saatlikte kırdı. Önemli olan günlükte alan üzerine geçebilmesi. Eğer günlükte de alanı kırmayı başarabilirse akabinde tekrar yukarı gidebilir. Burada özellikle de 97 bölgesi altındaki kapanışlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu saatten sonra solu takip etmek istiyorsanız. XRP'de özellikle de bir kırılım olduğundan bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Günlük bazda logaritmik ölçekte ve 3-4 gündür konsolide oluyor. Akabinde sert bir hareket gerçekleştirebilir. Önemlidir bu. Kırdı, retest yaptı. 3 ve 4 gündür her bu bölgeyi test ettiğinde alıcılarla karşılaşıyor. En son haber kaynaklı bir geri çekilme yaşamıştı biraz. Özellikle davanın uzayabilmesi ihtimalinin söz konusu olmasından dolayı görmüş olduğunuz gibi fiyat baskılanmaya devam ediyor. Ama burada tekniksel veriler ışığında baktığımız zaman bu formasyon kırılmıştır ve gidebilme ihtimali vardır. O yüzden yeşil alan altı kapanışlar stop olmak kaydıyla XRP hala takip edilebilir. Burada özellikle de HOT'a gelmek istiyorum. HOT'u da günlük bazda sizlere paylaşmıştım. Yeşil alana dikkat etmemiz gerektiğinden de bahsetmiştim. Kırılım ve retest gerçekten tam bu alanda oldu ve akabinde hareketini devam etti. HOT bu alanlardayken geri çekilebileceğinden ve bu alanlara gelebileceğinden zaten bahsetmiştim. O günden sonra tekrar incelemede bulunmuştum ve %27.36'lık bir hareket HOT'ta da gelmiş durumda. Burada çift 0.56 bölgesi HOT'ta dikkat edilmesi gereken bölgelerden birisi. Mina'da dün haber kaynaklı özellikle Coinbase ile ilgili bir haber vardı. Coinbase bu listelemeyi askıya aldığını bildirdi tekniksel sorunlardan dolayı ama biz ne yapıyorduk? Mina'yı zaten önceden takip ediyorduk. Haber sonrasında da bizler için ekstra bir getirisi oldu. Mina'da gerçekten şu görmüş olduğumuz alanda %40'lık bir beklentim vardı ve bunu gerçekten sadece bir hafta bile sürmeden gerçekleştirdi. Bu gerçekten mükemmeldi ve bizim için hedeflerine zaten ulaşmıştı. Burada 2.27 bölgesi kırıldı. Akabinde gitmeye devam ediyor. Burada 2.50 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer günlükte altına giderse aşağı yönlü baskılanabilir. Günlükte de geçilmesi gereken bölge 2.74 ama kullandığım indikatör bana 2.85'te bir dur vermiş. O bölgeyi geçemezse artık bir yere gidemez diyor. Özellikle de AVAX'la ilgili de daha önce böyle bir bilgi vermiştim sizlere. Bakın AVAX'a gelelim. AVAX'ta söylemiş olduğum şey hala geçerli. Değişen hiçbir şey yok. Adayı da hemen inceleyeyim. Adada da bir Adam Eva formasyonu kırılımı vardı. Ama özellikle de Coinbase Stake programı ile ilgili bir açıklama geldikten sonra adada ekstradan hareketler görmeye başladık. Burada bir psikolojik bölgesi önemliydi. Kırdı. Retest bile gerçekleştirmedi. 1.14 bölgesini geçmiş durumda. 1.26 geçilirse adada çok daha enteresan hareketlikler yaşanabilir. Bu yüzden adayı da takip ediyorsanız bu söylemiş olduğum alanlara dikkat edebilirsiniz.
Buradan Dogecoin'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Dogecoin biz 0.11 bölgesinden sonra özellikle takip etmeye başladık. Haberler gelmeye başladı bugün enteresan bir şekilde ve Dogecoin'de de belli oranda hareketlilikler söz konusu. Logaritmik ölçekte değil ama lineer ölçekte arkadaşlar bir kama kırılımı söz konusuydu Dogecoin'de uzun bir dönemden sonra. Aynı zamanda pozitif uyumsuzluklar da söz konusuydu ve akabinde bir miktar harekete başlamış durumda. Burada özellikle de Dogecoin'de 100 günlük hareketli ortalama 0.1487 bölgesi geçilirse enteresan hareketlikler görebiliriz. Tabi o arada Elon Musk'ın da yapacağı bir açıklamayla birlikte tekrardan Dogecoin'de enteresan hareketlikler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Ben şu an için bu setup şeklinde takip ediyorum. Sizler de takip edecekseniz arkadaşlar şu anda turuncu alan kırılmış ve retestini gerçekleştirmiş. Hareket başlamış. 0.12 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız arkadaşlar Dogecoin'i de bu bölgelerden sonra takipte bulunabilirsiniz. Burada tercih tamamen size aittir. Shiba'ya geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın logaritmik ölçekte Shiba'yı incelemiş olduğumuz zaman Shiba'da da önemli bir kırılım olduğunu görüyoruz. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Shiba'da zaten şu görmüş olduğumuz alanlarda daha önce bir kırılım gelmişti günlük bazda, özellikle logaritmik ölçekte baktığımız zaman ve burada tekrardan aynı zamanda filde görmüş olduğumuz gibi indikatör kırılma ve retesti var. Bu yüzden 27-47 bölgesini ilk etapta test etmek isteyebilir. Eğer o bölgeleri de geçerse, buralar zaten bizim için önemli bölgelerdi. Daha önce de önemli bir direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştim. O zaman akabinde çok daha yukarı yönlü sert hareketler gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar.